Merhaba Küt TV'nin araştıran insanları. Marmara Denizi dünyada eşine pek ender rastlanan bir iç denizdir. Ve diğer tüm iç denizler gibi Marmara Denizi'nde kendine ait efsaneleri ve söylenceleri vardır. Pek çok ülke kendi denizleri ve gölleri hakkındaki efsaneleri büyük bütçelerle araştırmaktadır. Ancak Marmara Denizi'nde yaşanan olayların efsaneden bir tık daha ileriye gitmesine rağmen ne yazık ki bu konu araştırılmamıştır. Yine ilk defa Küt TV ekranlarından izleyeceğiniz bir konuyla sizlerle beraberiz. Marmara Denizi canavarına tarihi kayıtlarda ilk olarak 1870'lerde Osmanlı gazete ve mecmualarında rastlanır. Bizans'tan kalma bazı kabartmalarda da canavar tasvirleri yapılmışsa da bu konuda net bir inceleme yapılamadığından kabartmaların neyi temsil ettiği bilinmemektedir. Ayrıca günümüze kadar ulaşan Fener Rum Patrikhanesi'ndeki Bizans arşivleri de bu konuda araştırılmamıştır. Osmanlı dönemi basın yayın organları Yalova ve Marmara Adası'nda yeni gömülen cenazelerin mezarlar kazılarak alındıklarını sıkça yazmış, hatta bunun büyücülerin, hortlakların yahut cadıların işleri olduğuna dair söylentilere yer vermiştir. Bir süre sonra ise özellikle Marmara Adası'nda ahaliden bazı kimseler deniz kenarındaki mezarlıkta tek gözlü 22 arşın boyunda yılan benzeri bir serhanın kafasından kavradığı bir cenazeyi denize sürüklediğini anlatmışlardır. Erken Bizans döneminde adı Prokonnesos olan ada 13. yüzyıl başlarında Marmara Adası olarak anılmaya başlamıştır. 15. yüzyılda ada yönetimini ele geçiren Türkler dile kolay geldiği için Marmara adını kullanmışlardır ve bu isim zamanımıza dek süre gelmiştir. Marmara Adası'nda Türklük ve İslam'ın eski dönemlere kadar uzandığını belgeleyen mezar taşlarına rastlanmaktadır. Osmanlı yönetimi esnasında Marmara Adası uzun süre çevrenin en önemli ilçesi durumundaydı. Marmara Adası'nı ilk ve son ziyaret eden Osmanlı Padişahı Abdülaziz'dir. Marmara Adası'nın kuzeyinde Saraylar Beldesi çevresinde bulunan antik mermer ocakları ile ünlü bu şehirde antik çağdan günümüze kadar mermerin ham madde olarak çıkarıldığı görülür. M.Ö. 844 yıllarında Prokonnesos Miletos'un bir kolonisi olarak kurulmuş, yüzyıllar boyunca mermeriyle ün kazanmıştır. Prokonnesos mermeri M.Ö. 4. yüzyılda Efesus'un ünlü Artemis Tapınağı sütunlarında ve Halikarnassos'un satrapı Maolos'un sarayında kullanılmıştır. Ayrıca Roma İmparatorluğu'nun mermer ihtiyacını karşılamada Prokonnesos önemli bir rol oynamıştır. Birinci Dünya Savaşı'ndan önceki yıllarda Marmara Adası çeşitli ulusların bayraklarını taşıyan gemilerin daimi uğrak yeriydi. Marmara Adası'nda ilk kez telegraf 25 Ekim 1911'de, telefonsa 1914'te girmiştir. İlk buharlı motorsa 1912'de Mermercik'teki mermer fabrikasının kurulmasıyla gelmiştir. Ada nüfusunun çoğunluğunu Rum kökenli vatandaşlar oluştururdu. Ancak zamanın devletler arasındaki siyasi gelişmelerden dolayı gerek adadan dışarıya gerekse dışarıdan adaya göçler dolayısıyla nüfus sürekli olarak değişiklik göstermiştir. Dönemin resmi istatistiklerine göre 15.400'e ulaşan ada nüfusunun gayrimüslim halkı 1915 senesinde Osmanlı hükümetince Anadolu'ya yani Bandırma, Kirmastı, Karacabey ve bu çevredeki köylere yerleştirilmiştir. Bu göçmenlerin bir kısmı 1919'da adaya geri dönmüşlerdir. Adanın hızlı nüfus dönüşümlerine rağmen yeni gelen halk hızla adapte olarak günümüze kadar ada kültürünü muhafaza etmişlerdir. Canavara dair ada halkının inancı günümüze kadar devam etmektedir. 1930'larda Marmara Adası'nın deniz kenarında bulunan Topağaç ve Saraylar mezarlıklarında yeni gömülen cenazelerin kaybolması üzerine söylentiler ayyuka çıkmış, 1935 senesinde ise balıkçılar tarafından 2 canavar yakalanmıştır. 1 Nisan 1935 tarihli Cumhuriyet Gazetesi bu canavarları haberleştirip resimlemiştir. Yakalanan tek gözlü dev ağızlı 60 ila 120 santim boyunda dişleri olan bu iki canlının bir tanesi 7,5 metre, diğeri ise 9,5 metre boyundadır ve daha evvel literatüre geçmemiş yeni bir canlı türüdür. Ancak deniz bilimciler bu yeni türün sadece denizde yaşayıp amfibik olmadıklarını, yani karaya çıkamayacaklarını söylemişlerdir. Yani mezarlıklarda yaşanan ve halkın gözlemlediği canavarların bunlar olamayacakları açık şekilde ortaya konmuştur. Yine de bu durum denizlerde halen bilmediğimiz pek çok canlı türü olduğunun açık bir kanıtı niteliğindedir. Marmara Denizi canavarına dair en çok bilinen tanıklık 1970'lerde 2 balıkçının başından geçen olaydır. Gecenin bir yarısı teknelerini limana bağlayan 2 balıkçı Anadolu pikaplarına atlayıp evlerinin yolunu tutmuşlar. Yol mezarlığın yanından geçiyormuş. Arabayı süren bu mezarlıktan korktuğu için dualar ediyor, diğeri batıl korkuları olmadığından arkadaşıyla dalga geçiyormuş. Bu sırada şoför aniden frene asılır. Çünkü ince bir ağaç enlemesine yola devrilir. Şoför ben hayatta inmem der. Diğeri baba yiğit bir adammış.
ben tek başıma hallederim diyerek araçtan çıkar. Gece karanlığında ince uzun ağaca bakıp kavak ağacı galiba diye geçirir aklından. Yaklaşıp ağacın gövdesine sarılıp da ağacın kabuğunun yumuşak olduğunu ve kımıl kımıl hareket ettiğini hissedince baba itlik falan kalmaz, aynen tabanları yağlar. Arkadaşını dikkatle izleyen şoför ağacın hareketliliğini ve yukarı doğru kalktığını görünce karşısındakinin ağaç değil de 10-20 metre boyunda dev bir yılan olduğunu fark eder. Yılan başını kazdığı mezardan çıkarınca şoför dehşete düşer. Allah'tan karnını mezarda doyurduğu için canavar ne şoföre ne de arkadaşına saldırmaz. Denize doğru hızlıca sürünür ve gözden kaybolur. İki arkadaş perişan halde köylerine döner. Sonradan köyün yaşlılarından yılanın Marmara Denizi'nde yaşayan ve denize yakın mezarlardaki yeni gömülen ölüleri yiyerek yaşayan bir canavar olduğunu öğrenirler. Anlattıklarına göre daha önceleri yılan çok aç kaldığında balıkçı teknelerine dahi saldırdığı olurmuş. O zamanlarda Yalova ve Kumla da ortaya çıkarmış. Marmara canavarıyla karşılaşan herkes söz birliği etmişçesine yılanın bir kavak ağacı boyu ve eninde olduğunu söylemektedir. Bir başka olay da 1990 senesinde Marmara Adası'nda büyüyüp İstanbul'a yerleşen birinin başından geçmiştir. Gündüz vakti yaşandığından tanık canlıyı net şekilde teşhir etmiştir. Tanık ailesini ziyaret etmek üzere Marmara Adası'na gider. İnancı gereği Saraylar Mezarlığı'nda bulunan dedesinin mezarını ziyaret etmek üzere öğle saatlerinde mezarlığa gider. Dedesinin mezarı başında dua ettiği sırada 40-50 metre ötesindeki mezarların arasından bir şeyin geçtiğini görür. Kafasını kaldırıp biraz daha dikkatlice baktığında 15 metre boyunda simsiyah, yılana benzeyen ancak tek gözü, timsah gibi uzun bir ağzı ve önde iki küçük ayağı olan dev bir canlının sürünme, yürüme karışım bir hareket tarzıyla hızla denize doğru ilerlediğini anlar. Korkmasına rağmen mesafeyi koruyarak izlemeye başlar. Bu arada denizde sahile yakın bir konumda bulunan balıkçılar da ağaçların altından açığa çıkan canavarı fark eder. Canavar daha sonra Marmara Denizi'nin soğuk ve karanlık sularına dalarak hızla gözden kaybolur. 2000'li yıllarda yerel araştırmacılar gizemi aydınlatmak üzere Marmara Adası'na gitmiş ve burada bir düzine görüşme gerçekleştirmişlerdir. Görüşmeler neticesinde Marmara Denizi canavarı, adalıların verdiği isimle Marmara Denizi yılanını 250-300 kişinin gördüğünü ve enteresan şekilde gören herkesin canavarı aşağı yukarı aynı şekilde tarif ettiğidir. Hatta adada bulunan iki mezarlıkta deniz kenarına yakın olduğundan evvelden yakınları ölenler defin işlemini mezarlığın karaya en yakın kısmına yapmışlar. Bu sebeple de mezarlığın deniz kenarındaki kısımları nispeten daha boş kalmıştır. Araştırmacılara göre bu yaratık bölgeye has amfibi bir tür deniz yırtıcısı. Balıkların hızlı göç hareketleri neticesinde bazı dönemlerde besin kaynakları azalınca da karaya çıkıp yeni defnedilmiş taze cenazelerle besleniyor. Gerçekten de hem Marmara Adası'nda hem de Yalova'da denize yakın bulunan mezarlıklarda pek çok kayıp cenaze vakası vardır. Nitekim ada gibi küçük bir yerde sıradan insanların cenazelerinin ortadan kaybolması normal bir şey değildir. Adada bulunan iki Müslüman mezarlığı Topağaç ve Saraylar mezarlıkları tarihleri oldukça eski olmalarına rağmen 2001 senesinde bilgisayarla kayıt sistemine geçmiştir. Bu sebeple de bundan evvel kaybolan cenazeler kayıtlara geçmemiştir. İstanbul'un Tuzla ilçesinde de zaman zaman canavar gözlemleri yapılmış ve ihbar edilmiştir. Bu gözlemleri yapanların büyük çoğunluğu ise balıkçılardır. Balıkçıların anlattıklarına göre 2002 senesinde bir balıkçı teknesi geceden attığı ağları toplamak üzere limandan ayrılır. Açılmadan evvel bir süre düşük hızla sahile paralel bir rota izler. Bu sırada güvertede çay içmekte olan birisi sahilde tepede ağaçlık alanda bulunan bölgede simsiyah bir şeyin hareketsiz yatmakta olduğunu görür. Hemen arkadaşlarına ve kaptana da gösterir. Kaptan dürbünle baktığında bunu anakonda tarzı dev bir yılan zanneder. Meraklarına yenik düşerek biraz daha sahile yaklaşırlar. Bu sırada canlı aniden hareketlenir ve onlara doğru ilerlemeye başlar. Bu canlı yılan gibi görünmesine rağmen timsah gibi uzun bir ağzı ve tek gözü vardır. Yaratık suya girer ve deniz yüzeyinde kıvrıla kıvrıla balıkçı teknesine doğru yüzmeye başlar. Tüm gemi tayfası güverteye üşür ve bu duruma şahit olur. Nihayet geminin 5 metre kadar yanına geldikten sonra ani bir hareketle suyun derinliklerine dalar ve gözden kaybolur. Yine Tuzla'da bir şantiye çalışanı inşaat sahasında çalışırken sahanın 100 metre ilerisinde devasa bir şey fark eder. Başta bunu bir tür boru zanneder. Hatta içten içe işçilere malzemeyi sağa sola attıkları için kızardı. Ne olduğunu anlamak için o tarafa doğru yürümeye başlar. Yaklaştıkça görüntü de netleşir. O da başlarda bunu bir çeşit yılan zanneder. Ancak yılan yaklaşan kişiyi fark edince dönüp bakar. Adam tek gözlü timsah ağzı bu dev canlıyı görünce irkilir. Korkarak hızla depoya doğru kaçar. Daha sonra yanına gelen diğer işçilere olayı anlatır. Kazma küreklerle hep birlikte çıkıp etrafı kontrol ederler ancak canavardan bir iz yoktur. Yıllarca yapılmış bunca gözleme, görgü tanığına ve hadiseye rağmen ne yazık ki Marmara Denizi canavarı konusu bir türlü bilimsel olarak profesyonellerce araştırılmamıştır.
Bu yüzden de bu canlının ne olduğu ortaya çıkartılamamış ve bilinmez olarak kalmıştır. Geçen uzun yıllara baktığımızda bu varlık çok uzun ömürlü değilse muhtemelen eş edinip neslini devam ettirmektedir. Bu da tek bir canavar değil daha fazla olduğu anlamına gelmektedir. Ayrıca bu canavar neden aç kaldığında yüzen insanlara saldırmak yerine yeni ölen cenazeleri hedef seçmektedir? Acaba leşçil bir tür müdür? Bu ve bunun gibi cevapsız kalan pek çok soruyla birlikte Marmara Denizi canavarı belki de halen Marmara Denizi'nin soğuk ve karanlık derinliklerinde yaşamını devam ettirmektedir. Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bana Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Araştırmalarımızın gelişerek devam edebilmesi için videoyu Facebook, Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olup araştıran insanlar topluluğuna katılmak için Kült TV'ye abone olarak kanalın bildirimlerini açmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşünceye kadar hoşça kalın araştıran insanlar.